Pandanın latincesi Ailuropoda olarak tanımlanıyor olmakla beraber, genel itibariyle göz çevresi ve kulak bölgeleri siyahtır. Siyah ve beyaz renkte postu, boylarının ise 100-150 cm aralığında olan canlılardır. Pandalar, nesli tükenmekte olan canlı türleri arasında kategorize edilirken, ağırlıkları 100 kilogramı bulabilen, iri yapılı, tembel ve yavaş hareketli hayvanlardır. Dünya üzerinde toplamda 1000 ve 1100 arasında, aktif olarak yaşamlarını devam ettirdikleri düşünülen, hayvanlar arasında yer alırlar. Çin ve Tibet'te yaşamlarını sürdürdükleri biliniyor olmakla beraber, etçil olarak kategorize edilirler. Bambuyu çok sevdiklerinden dolayı, otçul olarak da tanımlanırlar. Dünyanın en sevilen ayıları hakkında, büyüleyici panda gerçekleri sizlerle. 1 numara, bilinen en eski pandalar. 2012'de yayınlanan bir araştırmada, İspanya'nın Zaragoza şehri yakınlarında fosil dişler bulunmasının ardından, dev pandanın tarih öncesi bir akrabasının keşfedildiği bildirildi. Agriarctos beatrix adlı türün, bilinen en eski panda akrabası olduğuna inanılmaktadır. Paleontologlar, pandanın 11 milyon yıldan daha eski olduğunu da belirtmektedir. Ayrıca tarih öncesi ayıların, siyah-beyaz desenlere sahip olabileceğini, ancak bugün bildiğimiz pandalardan çok daha küçük olduklarını da tahmin etmektedirler. Muhtemelen yaklaşık 60 kilo ağırlığında, avcılardan kaçmak için ağaçlara tırmanmaktaydılar. Uzmanlar ayrıca, pandanın daha önce kabul edildiği gibi, Asya'dan değil Avrupa'dan gelmiş olabileceğini öne sürmüşlerdir. 2 numara, panda yavruları. Bir bebek panda, tüysüz, pembe ve kör olarak doğmaktadır. Bir hafta sonra siyah tüyler, yaklaşık bir ay sonra ise beyaz tüyler uzamaya başlayarak, küçük pandanın kendine özgü görünümü oluşmaktadır. Bir panda yavrusu, doğumdan yaklaşık 3 ay sonra yürümeye başlarken, doğumdan yaklaşık 6 ay sonra katı yiyecekler yemeye başlar. Köpek sütü panda sütüne benzediği için, köpek sütü ile beslenebilmektedirler. 2000 yılında, Pekin'deki bir hayvanat bahçesinde yaşayan anne pandanın, ikiz yavruları olduğunu ve her iki yavrusuna da yetecek kadar sütü bulunmamaktaydı. Bu durum sonrası, anne panda sadece bebek pandalardan birini emzirmiştir. Hayvanat bahçesi çalışanları daha sonra, yerel bir gazetede, bebek panda için anne köpek ilanı verdiler. Kısa süre sonra, terk edilmiş panda yavrusuna anne köpek bulunmuştur. 3 numara, pandaların sindirim sistemi. Pandalar çoğunlukla, çok az besin değerine sahip bambuyu tercih ederler. Enerji gereksinimlerini sürdürmek için ise, her gün 38 kilogram kadar yemeleri gerekmektedir. Bazı vahşi pandalar, diyetlerinin yaklaşık %1'ini oluşturan, küçük kemirgenler ve diğer bitki türlerini de yemektedir. Dev pandalar otçul olmalarına rağmen, ayı ailesinin bir üyesidir ve bir etoburun sindirim sistemine de sahiptirler. Bununla birlikte, neredeyse bambuya bağımlı olacak şekilde evrimleşmişlerdir. Bu da onları yaşam alanlarının, herhangi bir şekilde kaybına karşı savunmasız bırakmaktadır. Pandalar bambu köklerini ve sürgünlerini tercih etmekle birlikte, ok bambu, siyah bambu ve su bambusu dahil olmak üzere, 20 kadar farklı bambu türünü yerler. 4 numara, dostluğun ve barışın simgesidirler. Kaçak avlanmalar gerçekleşse de, çoğu Çinli pandalara saygı duyar ve onu yalnızca iyi şansın değil, aynı zamanda dostluk ve barışın da sembolü olarak görür. Panda, kendine özgü siyah ve beyaz rengin dengeli uyumuyla, bir yin-yang'ın göstergesi olduğu söylenir. Shang Xiao'nun onu yenilmez bir kaplan kadar güçlü olarak tanımlamasıyla, Çin tarihinde önemlidir. Panda postu, bir zamanlar krallar ve imparatorlar için muhteşem bir hediye olarak görülmekteydi. Ayrıca Ming Hanedanlığı döneminde, birçok kişi pandanın tıbbi güçleri olduğuna ve tümörleri, vebaları püskürtebileceğine inanıyordu. 5 numara, pandalar kükremez. Pandalar, şekil ve boyut olarak ayılara benzese de, normal ayılar gibi kükremezler.
Bununla birlikte, özellikle çiftleşirken keçilerinkine benzer bir ses çıkarırlar. Ayrıca, hırlayabilir, havlayabilir ve yavrular acıktıklarında veya ilgi istediklerinde, bıraklama ve sızlanma sesleri çıkarırlar. Sonuç olarak, pandalar yaklaşık 13 farklı ses çıkarır. Pandaların duygularını yüz ifadeleriyle iletme yetenekleri de yoktur. Ayrıca, kısa, kalın kuyruklarını sallayamaz ve kulaklarını kaldıramazlar. Bunun yerine, anal bezlerinden siyah yapışkan bir madde salgılayarak, kayalara ve ağaçlara sürerek birbirleriyle iletişim kurarlar. 6 numara, fiziksel özellikleri. En ayırt edici özellikleri arasında, siyah-beyaz işaretler olsa da, bir pandanın kürkü onları sevimli göstermekten çok daha fazlasını yapar. Pandanın yüzü, boynu ve göbeği, hayvanın karlı habitatlarda saklanabilmesi için çoğunlukla beyazdır. Kolları ve bacakları, gölgeli noktalarda kendini kamufle etmesine yardımcı olmak için siyahtır. Soğuk havaya karşı koruma sağlamak için, kürkleri kalın ve yünlüdür. Pandalar 150 cm yüksekliğe, 150 kilogram ağırlığa kadar büyüyebilirken, erkekler genellikle dişilerden yaklaşık %10 daha büyük ve %20 daha ağırdır. 7 numara, düşük doğum hızlarına sahiptirler. Panda yetiştirmesi son derece zordur. Bu nedenle, bir bebek panda doğduğunda, küresel bir olay haline gelir. 2015 yılında, Meiwang adlı dev bir panda, Smithsonian Ulusal Hayvanat Bahçesi'nde 2 yavru doğurdu. Bu durum, hayvanat bahçesinde büyük bir coşkuya neden oldu. Doğum sırasında ve sonrasında, yaklaşık 900.000 kişi panda camından bu olayı izledi. Dişi pandalar yılda yalnızca bir kez yumurtlamasıyla birlikte, çoğu durumda, hayvan bakıcılarının bir dişinin hamile olup olmadığını, bebeğini doğurmadan hemen öncesine kadar bilmesi zordur. Çok küçük oldukları için, uzmanlar tarafından ultrason yoluyla yerini tespit etmekte son derece zordur. 8 numara, dev pandaların keşfi. 150 yıl kadar kısa bir süre önce, sadece birkaç kişi dev pandayı görmüş, hatta varlığından bir haberdardı. Pandaların varlığından haberdar olan ilk batılı, 11 Mart 1869'da Sichuan'daki bir avcıdan panda derisi alan, Fransız misyoner Armand David'di. Canlı bir pandaya sahip olan ilk batılı, 1916'da bir panda yavrusu satın alan, Alman zoolog Hugo Vigold'du. Kermit ve Theodore Roosevelt Jr. ise, 1920'lerde, bir pandayı vuran ilk batılılar olarak tanındılar. 9 numara, pandalar yalnız hayvanlardır. Vahşi doğada kendi bölgeleri vardır ve diğer pandalar tarafından işgal edilmesine izin vermezler. Bunun nedeni, dev pandaların bambuyla beslenmeleri yüzünden, işbirliği içinde avlanmalarına gerek duymamalarından kaynaklanmaktadır. Beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için, çok fazla bambu yemeleri gerekir. Dev pandalar gruplar halinde yaşaması demek, yeterince bambu elde etme konusunda çatışma çıkması demektir. Bir pandanın hayatta kalabilmesi için, genellikle 3 ila 8 kilometrekarelik bambu ormanına ihtiyacı vardır. 10 numara, 2 dev panda alt türü vardır. Sichuan ve Kinling olmak üzere 2 dev panda türü vardır. Kinling pandaları, toplam dev panda popülasyonunun yalnızca %18,5'ini oluşturmaktadır. Sichuan'ın toprağı, iklimi ve bitki örtüsü, Kinling'kinden çok farklıdır. Bu nedenle, iki yerdeki dev pandaların görünümü, renkleri ve vücut şekli farklıdır. Sichuan dev pandasının kafası bir ayınınkine benzerken, Kinling dev pandasının kafası, küçük bir kafatası ve büyük dişlerle, daha çok kediye benzer. İki panda da aynı kökene sahip olmasına rağmen, büyük nehir ve dağlarla birbirlerinden ayrılmışlardır.